Zekanızın gerçekten ne kadar çalıştığını hiç düşündünüz mü? Bazı sorular vardır ki, basit görünür ama sizi zorlar. Şimdi size 5 tane soru soracağım. Her biri düşünme şeklinizi, dikkatinizi ve mantığınızı test edecek. Hazır olun. Çünkü cevaplar düşündüğünüzden çok farklı olabilir. Şimdi başlıyoruz. Bir yarışmada ikinciyi geçerseniz kaçıncı olursunuz? Bu biraz yanıltmacılı soru. Çoğu tuzağa düşüyor. Bakalım bulabilecek misin? 5 saniyen başladı. Evet, kolay gibi görünse de çoğu birinci olur der gibi. Bulanlar da yorumda belirtsin. Cevap ikinci olur çünkü sen ikinin önüne geçersin. Kolaydı değil mi? Cevabı bulduysanız dikkat gücünüz olması gereken gibi, dikkat ve zekanın birbirinin ayrılmaz parçaları olduğunu düşünürseniz, bu son derece önemli. Mesela zeki öğrenci matematik soruları çözer ama rakamlara dikkat etmezse yanlış cevap verir. Eğer birinci olur cevabı bulduysanız, dikkat gücünüz geliştirmeniz lazım. Bir tanesini bulduysanız ya da hiçbir bulamadıysanız ciddi anlamda odaklanma sorunu var. Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker. Peki kaç ayda? 28 gün vardır. Bu da tuzak sorusu, iyice düşün. Süre az gelirse videoyu durdurabilirsin, soruyu iyice anlayarak cevapla şaşırtıcı. Şimdi süren başladı. 12 ay. Çünkü tüm aylar en az 28 gün çeker. Yani Şubat da dahil olmak üzere her ayda 28 gün mutlaka vardır. Kimler ilk başta doğru buldu görelim. Tebrikler. Çok aceleci ve dikkat. Sizsiniz ilk aklınıza geleni doğru cevap olarak kabul ettiniz. Beğendiyseniz görsel zekanız, matematik zeka hızdan daha gelişmiş. Matematik zekasının gelişmesi için çalışmalısınız. 11 ay cevabı verdiyseniz, cevapları bulmak yerine rastgele cevap vermeyi tercih ediyorsunuz. Bu zekanızı yeterince kullanmadığınız gösterir. Eğer bulamadıysanız, zekanızı kullanmaya çalıştığınızı ama çok hızlı olmadığınızı söyleyelim. Abone ol. Bir doktor erkek kardeşinin çocuğunun amcasıdır ama hiç kardeşi yoktur. Nasıl mümkün? Videoyu durdurup cevabı bulmanızı öneririm. 5 saniye zaman diliminde bulmanız zor olabilir. Bakalım bulabilecek misiniz? Süren başladı. Doktor bir kadındır. Yani o çocuğun teyzesidir. Aslında çok basitti. İlk dediğiniz yanlış olabilir. Ama biraz düşününce cevabını bulursunuz. Eğer teyzesi bulduysanız olaylara dışından bakabiliyor musunuz? Bu çok önemli bir özellik. Olayları adeta kuş bakışı genel olarak bakıyor ve en doğru çözümü zekamızda buluyorsunuz. 3 tavuk, 3 günde 3 yumurta veriyor. 6 tavuk, 6 günde kaç yumurta verir, bu da aslında çok kolay. Hem mantık hem de matematik sorusudur. Süren başladı. 12 yumurta. Çünkü 3 tavuk 3 günde 3 yumurta. Yani bir tavuk 3 günde bir yumurta, 6 tavuk. 6 günde her biri 2 yumurta verir. 6 tavuk çarpı 2 yumurta o da ediyor. 12 yumurta. Şaşırtıcı soruydu. Zekanızı daima güçlü tutmalısınız. Hiç bilemedim diye üzülmek, canınızı sıkmak yok. Sadece biraz düşünmek cevabı bulmanıza yardımcı olur. Zekanızı geliştirmede yardımcı olacağım ve daha çok videolarla karşınızda olacağım. Tek yapmanız gereken abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hep birlikte ilerleyeceğiz. Şimdi son bugünün sorusuna geçelim. Bir otobüs şoförü ters yönde gidiyor ama ceza almıyor. Neden? Bilenleri görelim. Süren başladı. Çünkü otobüs şoförü o sırada yaya olarak yürüyordur. Yani araç kullanmıyor. Yürüyerek ters yönde gidiyor. Bu yüzden ceza yemiyor. Kafa karıştıran kısmı, şoför kelimesi otomatik olarak araç kullanıyor sanılmasına neden olur. Sorularımızın sonuna geldik. Bir nebzede yardımcı olduysam, bir şeyler göstermişsem, sizden ricam daha fazlası için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, yorumda buluşalım.